Hani şu evrenin şafağından gelen noktalar manşetleri var ya, eminim görmüşsünüzdür. Peki James Webb Uzay Teleskobu'nun bugüne kadar bulduğu en uzak galaksi hangisi ve daha da önemlisi bu keşif bize evren hakkında tam olarak ne anlatıyor? Gelin bu kozmik gizemin derinliklerine inelim. Çünkü cevap gerçekten de oyunun kurallarını yeniden yazıyor ve ismi de bence oldukça havalı. Ve işte karşınızda rekorun sahibi MOM Z14. Bu galaksi spektroskopik olarak yani ışığının tayfı ölçülerek %100 emin olduğumuz en uzak gök cismi olarak resmen kayıtlara geçmiş durumda. Şöyle bir düşünün, bizim şu an gördüğümüz ışık, bu galaksiden tam da evren henüz bir bebekken, yani büyük patlamadan sadece 280 milyon yıl sonra yola çıkmış. Aslında baktığımız şey, evrenin en eski anlarından bir fotoğraf karesi gibi. İyi de gökbilimciler bu akıl almaz mesafeleri nasıl oluyordu ölçebiliyor? İşte bütün işin sırrı, kırmızıya kayma dediğimiz bir konsepte yatıyor. Bunu şöyle hayal edin. Üzerine bir dalga çizdiğiniz bir balonu şişiriyorsunuz. Balon genişledikçe ne olur? Üzerindeki dalga da esner, uzar değil mi? İşte evren de sürekli genişlediği için içinden geçen ışığa tam olarak bunu yapıyor. Yani kilit nokta şu, bir ışık ne kadar esnemiş, ne kadar kırmızıya kaymışsa o kadar uzaktan ve o kadar eski bir zamandan geliyor demektir. Tabii bu galaksileri bulmak öyle baktım, gördüm demekle olmuyor. Bu çok dikkatli, iki aşamalı bir doğrulama süreci gerektiren bir iş. Bu iki yönteme birbirinden ayıran çok temel bir fark var. Fotometri, denize devasa bir ağ atmak gibi. Hızlıca binlerce potansiyel aday yakalayabilirsiniz ama hangisinin aradığınız olduğundan tam emin olamazsınız. Spektroskopi ise o yakaladığınız her bir adayın kimliğini, yani adeta parmak izini tek tek incelemek gibidir. Çok daha yavaştır, evet, ama sonuç %100 kesindir. En uzak galaksi rekoru öyle sabit bir şey değil. Hele ki James Webb göreve başladığından beri bu bilimsel sınır adeta gözlerimizin önünde, gerçek zamanlı olarak sürekli daha da ileriye taşınıyor. Şöyle bir zaman çizelgesine bakalım isterseniz. Yıllar boyunca rekor Hubble'ın keşfettiği GNZ-11'deydi ama sonra sahneye Webb çıktı ve önce JDS-GS Z1440 ile hemen ardından da MOM Z14 ile rekoru adeta paramparça etti. Yalnız bu keşifler sadece birer rekor değil, bundan çok daha fazlası. Bilim insanlarını ilk galaksilerin nasıl ve ne hızla oluştuğuna dair bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmeye itiyor. Webb'den gelen ilk veriler bir sürprizle geldi. Evrenin o ilk zamanlarında bizim standart modellerimizin öngördüğünden çok ama çok daha fazla sayıda parlak ve büyük galaksi vardı. Bu durum, acaba evren hakkındaki bilgilerimizde bir çatlak mı var sorusunu gündeme getirdi. Buradaki asıl bilmece bu galaksilerin bu kadar parlak olması. Bir ihtimal yıldızlar o dönemde sandığımızdan çok daha verimli ve hızlı bir şekilde oluşuyordu. Ama bir diğer güçlü teoriye göre bu ekstra parlaklık aslında yıldızlardan değil, galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara delikleri besleyen gazın çıkardığı o inanılmaz ışıktan geliyor. Bu da galaksileri olduğundan çok daha büyük ve parlak gösteriyor olabilir. Tabii bu kadar heyecan verici bir konuda bazı yanlış anlamaların, efsanelerin ortaya çıkması da çok normal. Gelin en yaygın olan 3 tanesine hızlıca bir açıklık getirelim. Birincisi, gördüğümüz o muhteşem fotoğraflar. Bunlar gerçek renkler mi? Hayır. Webb, insan gözünün göremediği kızılötesi ışıkta gözlem yapıyor. Gördüğümüz o canlı renkler, bilim insanlarının bu görünmez veriyi anlamlandırmak için kullandığı adeta birer tercüme. İkincisi ve çok önemlisi, bu galaksi evrenin kenarında mı? Kesinlikle hayır. Evrenin bildiğimiz bir kenarı yok. Bu, bizim görebildiğimiz evrenin, yani gözlemlenebilir evrenin, şimdilik ulaşabildiğimiz en uzak noktası. Işığın bize kadar gelmesine zamanın yettiği en uzak yer. Ve son olarak, yarış bitti mi? Rekor kırıldı, artık bu defter kapandı mı? Tam tersi, bu sürekli devam eden dinamik bir keşif süreci. Yarın bambaşka bir aday bulunup onaylanabilir. Yani bütün bunlardan çıkaracağımız ana ders şu, evrenin ilk zamanları bizim hayal ettiğimizden çok daha hareketli, çok daha canlıymış ve büyük yapıları sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde inşa etmiş. Ne bulduğumuzu artık biliyoruz ama nasıl ve neden soruları şimdi her zamankinden daha heyecan verici. Kısacası bu hikayenin sonu değil.
Bu, James Webb'den daha gelecek nice inanılmaz keşfin sadece bir ön gösterimi. Ve her bir keşif, zamanın şafağından bize yeni bir bilmece getirmeye devam edecek.